Şimdi çocuk doğuyor ama mesela anneler diyelim ki ilk çocukları özellikle ilk günler hatta ilk ay ne yapacaklarını bilmeyebiliyorlar. Telaşta oluyorlar. Bununla ilgili bir şeyler anlatalım dedim ben. Ne dersiniz? Tamam, olur. Hatta şöyle yapalım. Sanki senin çocuğun olmuş gibi bir mizansen yapalım. Ben onu hastaneden taburcu olurken senin yanındaymışım gibi şunları yaptım mı diye söyleyeyim sana. Daha sonra da eve götürelim çocuğu. Evde de bunları yap. Bunlara dikkat etti mi? Bak bunlara dikkat et gibi bir birinci ayına kadar büyütelim beraber. Çok iyi fikir. O zaman başlayalım. İlk başta taburcu olurken bazı şeyleri unutmamaları lazım hastaneden çıkmadan önce. Bunlar öncelikli olarak hastaneden taburcu olmadan önce K vitamini yapılmış mı? Bir defter veriyorlar herkese. O defterde bir bakın bakalım K vitamini yapılmış mı? İkincisi hepatit B aşısı yapılmış mı? Mutlaka doğumda hepatit B aşısı yapılıyor. Yapılmadıysa zaten bununla ilgili sana bilgi verirler veya ailelerimize bilgi verirler. Üçüncüsü işitme testi yapılmış mı? Bunları taburcu olmadan bir kontrol edin. İşitme testi yapıldığında bir kulaktan geçmiş olabilir. Öteki kulak işitme testinden kalmış olabilir. Bunda telaşlanma. Bu normal bir şey. Çocuklarda doğum kanalından geçerken veya sezaryendan sonra kulak kiri oluşabiliyor. Bu da işitme testini engelliyor. Bunlar için seni tekrar kontrole çağıracaklar zaten. Bazen arıyor anneler. Hocam tek taraftan geçmedi, bir sorun olabilir mi acaba diye telaşlanıyorlar. Telaşlanmamak lazım. Bu çocuklarda çok sık oluyor. Sonra tekrar gönderdiğimizde çoğunlukla iyi çıkıyorlar. İkinci testlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii baktırırsınız. O ayrı bir konu. Onun dışında mutlaka bir çıkmadan kilosuna bakalım. Çünkü taburcu olurken şöyle olması lazım. Çocuğun genel sağlığı yerinde. İyi emiyor. Emzirme tekniğini hemşire hanımın anlatmış olması lazım. Bunları biliyor olmanız gerekir. Ben hep söylüyorum kilosu %5 civarında kayıp normaldir. %8'e kadar kayıp normaldir. Mesela 3 kilo doğdu çocuk. 250 gram kayıp normal. 3 kere 8 24 kabaca. Ama 300 gram, 310 gram, 320 gram kayıp onun mutlaka çıkmadan doktorunla konuş. %10'un kaybı çok. O zaman bu susuz kalıyor. Böbrekte problem oluşabilir ve ayrıyetten çocuğun kendi sıvı dengesinde de sorun olabilir. Bunu mutlaka görüşülmesi lazım. Gerekirse takviye mama gerekirse diyorum burada. Özellikle söylüyorum. Çünkü mutlaka verilmeli anlamındaydı ama onu mutlaka doktoru karar verecek görüp. Topuk testi alınmış olması lazım. Genellikle ilk 48 saatten sonra alıyorlar topuk testini. Eğer birinci topuk testi alınmadıysa tekrar kontrole gittiğinde mutlaka topuk testini vermen gerekir veya annelerimizin bunu bilmeleri gerekir. İkinci topuk testini sağlık ocağında da verebilirsin. Tekrar hastaneye gelip de verebilirsin. Sarılığına mutlaka bakılmış olması gerekiyor. En azından doktorun gözle sana sarılık yok veya ölçtük miktarı şudur, sınırdasınız, şunu yapmak lazım diyebilir. Bazen sınır değerlerinin yüksekliğinde olur. O zaman hastanedeyken zaten sana sarılıkla ilgili fototerapi için önerilerde bulunurlar. Onu doktorunla konuşursun. Eğer öyle bir risk varsa mutlaka erken dönem kontrole gitmek lazım. Kan grubu annenin sıfırsa, buna ABO uyuşmazlığı diyoruz. Bu şöyledir. Annenin sıfır kan grubunda çocuk A veya B doğuyor. Öyle durumda sarılık varsa bunda erken kontrol gerekebilir. Dikkatli olmak lazım. Veya annenin biz hani o RH dediğimiz negatif pozitifi var ya annenin. Mesela A pozitif, B pozitif diyoruz ya. Annenin negatif olduğu durumlarda da bunlara dikkat etmek lazım. Şeyi anlamadım hocam. Anne sıfırsa çocuk A veya B ise mi problemdir? Evet. Problem olabilir. Sarılığı varsa daha iyi takip etmek lazım bu AB uyuşmazlığını. Bir de RH dediğimiz o negatife pozitife dikkat etmek lazım. Bunları zaten doktorunuzla görüşürsünüz. Bu faktörlere dikkat et. Bir de en çok şu unutuluyor. Taburcu olacak çocuk. Tekrar hastaneye ne zaman geleceğini unutuyor. Genellikle taburcu olduktan sonra onu unutma mutlaka. 48 saat veya 72 saat sonra çocuğu tekrar görmek gerekiyor. Aile gidiyor eve. Bir hafta 10 gün hiç doktora gitmiyor. Bu sırada çocukta ciddi kilo kaybı oluyor. Sarılık gelişmiş oluyor. Başka bir problem oluyor. Erken dönemde yakalanamıyor bu. Mutlaka çıkmadan bir randevusunu alması gerekiyor ailelerimizin. Bir 48 saat sonra veya 72 saat sonra çocuğu görmek gerekir. Çünkü o zaman tekrar çocuk kilo almış mı tekrar? Çünkü bir kaybı oluyor dedik ya. Bir %5 civarında kaybı oluyor ortalama çocukların dedik. Fazla suyunu atıyorlar bu çocuklar. Bu sağlıklı bir şeydir. Ama bize geldiğinde, evden sonra geldiğinde kaybın artmamış olması lazım. Artık ikinci kontrolde kilo almış olmaya başlaması lazım. Günde de 25 gram civarında almasını istiyoruz. Buna dikkat etmek lazım taburcu olmadan önce. Bunlara dikkat edelim. Hocam şimdi şey dediniz ya eve kadar seninle geleceğim. Bir ay büyüteceğiz çocuğu diye. Tamam. İlk çocuğu olan ailelerde şu tedirginlik oluyor. Hastaneden çıktık artık yalnızız. Evet. Şimdi eve gidene kadar. Şimdi beraber eve gidelim o zaman. Tamam ne yapmak gerekiyor? Şimdi tabii arabaya bineceğiz. Bunu şimdi taburcu olmadan önce tabii ki hastanede çocuk taşımak için pusetlerimiz oluyor. Pusetler vardı eskiden yatay pusetler. Düz yatırıyorduk. Artık onları hem arabada taşıması onların zor hem de çocukların kalçalarının biraz bükülü olmasını istiyoruz. Onun için bu yeni pusetler
pusetler çıktı. Yani uzun zamandır kullanıyoruz artık bu pusetleri. Yeni demeyeyim artık ama düz taşıma çantalarından daha ziyade bu pusetler çıktı. Şimdi bunlardan genellikle çekiniyoruz ailelerimiz bunu kullanmakta. Siz de çekiniyor olabilirsiniz. Şimdi burada şöyle, çocuğun orada 45 derece eğimli yatması sağlıklı bir olaydır. Onu böyle düzleştirmek için çok fazla şey koyuyorlar içine. Düzleştiriyorlar resmen. Düz yatağa çeviriyorlar. Bu anlamlı değil. Zaten öyle olsaydı bunlar çıkmazdı. Yani düz yatırırdık. Eskisine devam ederdik. Şimdi çocuğun kalça gelişimi ve ergonomi açısından baktığımızda böyle 45 derece eğimli, kalçaların biraz anne karnı pozisyonunda gibi durması kalça gelişimi açısından daha iyi. Onun için pusete yerleştirelim. Çok kalın giydirmeyelim. Çünkü kemeri bağlamayı unutuyorlar. Bu çok önemli. Bunu ısrarla vurguluyorum. Bu çocuk düşmeleri, pusetten yeni doğan düşmeleri benim meslek hayatımda sık rastladığım bir olaydır. Bundan dolayı mutlak suretle yeni doğan 3 günlük de olsa o kemeri bağlanacak. Yeni doğanın bazen kemerini bağlamıyoruz. Yeni doğanı öyle koyuyoruz, puseti bağlıyoruz. Bunun bir anlamı yok ki, bir hız olsa çocuk pusetten fırlayacak. Puset kalacak geride. Onun için yeni doğanı çok kalın giydirmeden uygun pozisyonda 45 derece eğimli pozisyonda yatırıp kemerini bağlıyoruz yola çıkmadan. Üzerine daha sonra battaniye örtebilirsin veya tozdan korunmak için kendi cibinliğini örtebilirsin. Yolda da mutlaka bunları izofix koltuğuna arkaya dönük olarak koyuyoruz. Bebeklerin pusetlerini öne doğru dönük olarak koymuyoruz. Çocuk güvenliği açısından da bu iyi bir şey. İçeride klima çalıştırabilirsin. Araba çok sıcaksa çocuğa doğru vurmadan yukarı doğru kaldırarak 24 derece ayarlarsın. Klima çalıştırılabilir. Klimada bir sorun yok. HEPA filtreli zaten klimaların hepsi. Şimdi eve geldik diyelim. Bir defa evde çocuğun bulunduğu odayı, bunları annelerimizin böyle bazen kalem kağıt alıp evet bunu yaptım diye check etmeleri bile faydalı olur bu anlattıklarımı. Eve geldiği odamızın bir defa havalandırılması gerekir. İkincisi, güneş gören bir oda varsa seviniriz. Her zaman güneş gören odalar toz alerjileri, diğer alerjiler açısından bizim için iyidir. İkincisi, çok yeni doğan odasında çok halı istemiyoruz. Yeni doğan odalarında çünkü ailede toz alerjisi vardır, çabuk burunları tıkanır. Yeni doğanlar burunlarından nefes alırlar. Ağızlarından nefes almayı çok bilmezler. Aslında esas nefes alma organı burundur, biliyorsun. Ama çok halı olduğu zaman tozdan burun tıkandı mı o yeni doğan emmesi sorun oluyor, uyuması sorun oluyor. Onun için çok halı istemiyoruz odalarında. Battaniyeleri bile mümkünse nevresimli olsun yeni doğanların. Peluş oyuncakla öyle şeyler yanlarında olsun istemiyoruz. Oda sıcaklığını mutlaka yeni doğanın çok sıcak yapıyorlar ve şöyle bir sorun oluyor. Bu çok önemli bir sorun. Beni defalarca hastalarımız hocam uyandıramıyoruz, emziremiyoruz diye aramıştır. Muayeneye geldiklerinde çocuğu soyup şöyle ellerinden bıraktığımda tak diye uyanmıştır. Emzirme odasına alıyorum, tık 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 emiyor çocuklar. Çünkü bu çocukları o panikle kalın giydiriyor. Korkmayın, kalın giydirmeyin. Bakın yine özellikle üstüne vurgulayarak söylüyorum Hakan'cığım. Çocukların 22 ile 24 derece arasındaki bir oda sıcaklığında çok kalın giydirmelerine gerek yok. Pamuklu bir iç body, üzerine bir giysi. Bunlar pamuklu olsun. Kafadan çabuk üşürler. Elleri çabuk üşür. Daha perifer dediğimiz uç kısımları ısıtma kabiliyetleri yoktur. Kulak memeleri çabuk üşür. Bundan dolayı şapka takabilirsiniz, ince bir şapka pamuklu. Eldiven giydirebilirsiniz, yine güzel pamuklu. Çorap da giydirebilirsiniz. Ama ellerin üşümesi veya kulak memelerin üşümesi, ayakların üşümesi onun üşüdüğü anlamına gelmez. Peki nasıl anlayacağız hocam üşüdüğünü? Üşüdüğünü şöyle, enseyi kontrol edeceksin. Ense bakacaksın soğuksa, bir de gövdeyi kontrol edeceksin. Şimdi bugün bir hastam geldi. Elleri buz gibiydi çocuğun. Hocam çok üşüyor bunlar dedi. Bak dedim hastaya, aldım elini. Şöyle koy bakalım çocuğun sırtına şeyine dedim. Sıcak mı burası, soğuk mu? Ha, sıcak hocam dedi. İşte tamam. Üşümüyor bu. Perifer dediğimiz uç kısım üşüyor. Buraları giydireceksin. Buraları çok giydirirsen hem ani bebek ölümü dediğimiz bir tablo var bizim. Sevdiğimiz bir tablo değildir. Çok kalın, çok sıcak ortamlarda çocuklarda bu olabilir. Risk faktörüdür. İlla olacak anlamında değildir. Yanlış anlaşılmasın da risk faktörüdür. Onun için çok kalın giydirmemek lazım. Peki hocam uyku tulumunu öneriyor musunuz? Uyku tulumu kullanılabilir. Yeni doğandan itibaren kullanılabilir. Ben onu daha önce Instagram'daki bir videoda da paylaşmıştım. Uyku tulumlarını kaç derecelerde, kaç tok değeri dediğimiz termal yalıtım dereceleri vardır. Yani 22-24 derecede bir tok dediğimiz değerle rahatlıkla çocuk uyuyabilir. İnce bir body ve üzerine uygun ince bir kıyafetle çok rahat uyku tulumunda yatırabilirsiniz. Bir de üstüne battaniye örtmüyoruz çocukların. Bunu sevmiyoruz. Çünkü boğulmalara sebep olabilir. Bu riskli bir şeydir. Çok kalın battaniyeyle ört. İnce örtüyü örtebilirsin. Ama daha çok onu ayak kısmını ört. Üst kısmını örtme. Üst kısmını değil de ayak kısmını. Şöyle gövdeye kadar ört. Çocuk dolanmasın battaniyeye. Yatağında mesela orta sertlikten sert arası bir yatak olmalı. Çok yumuşak yatakta gömülebiliyorlar. Nefes almaları zorlaşabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım Hakan. Hocam peki bu banyo olayını nasıl yaptıracağız? Mesela yeni doğanların ilk yıkanması ne zaman olur? Göbeğin düşmesini bekleyecek miyiz? Sıcaklık nasıl olmalı? Ben sana şunu şöyle anlatayım. Banyo ve bakım olarak anlatalım. Eve geldik. Odamızı uygun şartlarla yaptık. Çocuğumuzun uyuyacağı ortamı hazırladık. Banyo ve bakımını yaptırıp sonra da beslenmeye geçeriz.
Tamam. Çünkü biliyorsunuz çocukları banyolarının daha çok açken yaptırıyoruz. Kusma problemine yol açmamak için solunum yolunda. Banyo, göbek düşmeden banyo yapılması tartışmalı bir konu. Ben şimdi bunu baştan söyleyeyim. Şimdi bunu aslında mantığını bilirsek çok tartışmalı bir konu değil. Islak göbek geç düşebiliyor ve enfeksiyonlara sebep olabiliyor diyor. Daha önce Instagram'da paylaşmıştık. Ama dedik ki orada göbeği iyi kurutursanız dedik hiçbir probleme yol açmıyor dedik. Şimdi burada niye banyo yaptırılmaz göbek düşmedenin mantığını bilirsen aynı mantıkla dikkat edersen güzelce temizleyebilirsin çocuğunu. Banyoda yaptırabilirsin göbeğini iyi kuruladıktan sonra. Ama küvetlerde banyo yaptırırken yeni doğanları o küvette çok uzun süre bırakmıyoruz işte. Daha çok akan suyla banyo yaptırırsan bu dediğim çok daha rahat oluyor. Göbeğin kuru kalması. Mesela diyelim uzun süre küvetin içinde ıslak kalsın istemiyoruz göbek. Geç düşmelere ve enfeksiyonlara sebep olmamak için. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü orası banyo yaptırırken kirlenen bir su var. Suyun içine yatırıyorsun çocuğu. Değil mi? Bir de o göbek daha kapanmamış canlı bir doku. O kirli suyun içinde kalıyor göbek. Onu çok sevmiyoruz. Akan suda banyo yaptırabilirsiniz ama onun haricinde genellikle de banyoyu haftada 1-2 öneriyoruz zaten. Genel olarak banyoyu değil de ıslak bezle güzelce temizlemek de yeterlidir. Zaten şampuanı da çok sık kullanmıyoruz çocuklar. Haftada 2 defa şampuan, bebek şampuanları yeterlidir. Bunun için de bebek şampuanı almak lazım. Biliyorsun onların ciltleri çok hassas ve narin. Çabuk kozmetik ürünlerden dermatolojik olarak etkilenebiliyorlar. Onun için şampuanını bebek şampuanlardan kullanıyoruz ama onun dışında ovalamak falan yok. Sadece elimizde yumuşak ve narin bir şekilde temizliyoruz. Hemen banyodan sonra da kurularken böyle sert kurulama yok. Suyunu almak şeklinde kuruluyoruz ve bebek nemlendiricileri vardır genellikle. Bebek nemlendiricisi veya bebek solüsyonlarını, bebek sütlerini sürebilirsiniz. Banyo suyu sıcaklığı da 36-37 derece yapıyoruz. Normal vücut sıcaklığında yapıyoruz. Bunu nasıl anlayacağız? Genellikle şu dirseğimizi veya bileğimize yakmayacak şekilde dirseğimizi değdirdiğimizde yanmıyorsa genellikle 36-37 derece civarında oluyor ama termometreyle de ölçebilirsin. Bunlar kolay işler. Yani kesin garanti olması için. Göbek bakımı, banyo bakımını yaptık. Göbeğinin bakımını yapacağız. Göbek bakımında eskiden tender diyot kullanıyorduk biliyorsunuz. Şimdi artık öyle iyot kullanmıyoruz. Ciltten emildiği için tiroid fonksiyonlarını etkileyebilir diye onu kaldırdık. Alkol kullanılıyordu eskiden göbeğini temizlemek için. Alkolü de kaldırdık. O da ciltten emilip çocuğu olumsuz nörolojik etkileyebiliyor. Bunları kaldırdık. Alkol de kullanmıyoruz. Sadece temiz tutuyoruz göbeğini. İyi kuruluyoruz yeterli. Göbek düşüyor. Düştükten sonra ne yapalım diye anneler merak ediyor. Göbek düştükten sonra bitmiştir. Normal temizliğinize devam ediyorsunuz. Artık özel bir şey yapmanıza gerek yok. Bu göbek bakımında bilinmesi gereken bunlar yeterlidir. Bunlar rahatlıkla bunları yaptığınızda göbekle ilgili bir sorun olmaz. İşte göbekte bir kızarıklık, bir kötü koku, bir akıntı gördüğünüz zaman zaten mutlaka doktorunuzla temas etmeniz lazım veya hastaneye gitmeniz lazım. O da göbek enfeksiyonu olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Alt bakımını düzenli yapalım. Her altını kirlettiğinde yapın ve her alt bakımından sonra da pişik kremini sürmek lazım. Pişik kremleri çeşitli markalar var piyasalarda. Çocuklar için, yeni doğanlar için uygun olanları alıp kullanabilirsiniz. Ama pudra kullanmıyoruz. Evet. Pudra kullanmıyoruz. Pudrayı daha önce bahsetmiştik. Solunum yoluna, şimdi pudrayı döktüğün zaman çok tozlanıyor ve solunum yoluna kaçıyor. Bunun için pudra kullanmıyoruz. Artık pudrayı kaldırdık. Peki beslenme demiştiniz. Şimdi çocuğumuzu banyosunu yaptırdık. Banyo sıcaklığını söyledik, sıklığını söyledik, kullanılacak malzemeyi söyledik, kurulama yöntemini söyledik. Bakımlarının altını değiştirdik. Çocuk şimdi rahat. Artık uyumaya veya dinlenmeye geçecek ama önce bir beslememiz lazım. Şimdi beslenme sırasında ben öncelikle annelerden başlamak istiyorum. Çünkü annenin iyi beslenmesi lazım ki çocuk iyi beslensin. Çünkü bunu anneler bana çok sık soruyorlar. Çocuğun gaz olmaması için hiçbir şey yemiyorum. Ne yapacağım doktor bey? Aç kaldım. Şunu yesem gaz oluyor, bunu yesem gaz oluyor. Bu sefer dengeli beslenemiyorlar. Dengeli beslenemeyince bu sefer süt yeterli miktarda olmuyor. Bakın sütün yeterli miktarda olması annenin diyetine bağlıdır. Bu maddelerden bir tanesidir. Tabii başka faktörlere de bağlıdır. Konu gelmişken onları da söyleyeceğim. Ama iyi beslenmeli anneler. Annelere iyi bakmalıyız. İyi bakmalıyız kardeşim. Eşi de dinlendirmeli. Dinlenmeli. Yani süt olması için ne yapmalı konuşuyoruz aslında burada. Bunu bana söylüyorsunuz galiba baba olarak. Evet, baba olarak sana da söylüyorum. Bütün babalara da söylüyorum. Daha önce de bununla ilgili paylaşımlarım olmuştu. Mutlaka anneleri psikolojik olarak da moralini yüksek tutmalıyız. Dinlenmesi için de zaman yaratmalıyız ve destek olmalıyız. Zaten lohusalık dedikleri bir dönemdeler. Düşünsenize hamilelikte östrojen, progesteron hormonu had safhada doğumdan sonra tak diye düşüyorlar ve o hormonların etkisiyle azalmasıyla anne kendini bir anda yeni bir bebek
bebek, yeni bir dünya, bütün ömrü boyunca ona bakmak zorunda ve kendinden gelmiş bir şey. Babalık belki sonradan oluşuyor ama annelik hemen daha çocuk doğar doğmaz başlayan bir süreç. Bu kadın neye uğradığını şaşırıyor. Bir de yalnızsa, biz de esas onlara hitap etmek için buradayız. Bir de yalnızsa bir tek eşi var yanında. Kalabalık aileler artık eskisi kadar olmayabiliyor. Eskiden kalabalık aileydi. Mutlaka bilenler vardı. Bir şekilde yapılıyordu. Şimdi aileler artık daha çekirdek aile tipinde. Onun için çok destek olmak lazım. Çünkü bu destek olmazsak bu annenin sütü gelmiyor. Beslenme sırasında da annelerin bazı dikkat etmesi gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi, çok çay, kahve, kola içsin istemiyoruz anneler. Bunlar kafein süte geçip çocukta uyarıcı etki yapabilir. Buna dikkat etmeleri lazım annelerin. Baharatlı gıdaları da çok istemiyor. Sütün tadını değiştirir. Mesela sarımsak gibi süte her tarafa geçen, bütün salgılara geçen gıdaları çok çiğ sarımsak gibi istemiyoruz. Onlar sütün tadını değiştirip çocuğun emmesini geciktirebilirler. Karnabahar, pırasa gibi, kuru fasulye, baklagiller gibi ilk zamanlarda gaz yapabilecek ama her çocuk da yapmıyor. Bazı çocuklar da yapabiliyor. Gaz yapabilecek gıdalardan biraz uzak durabilirler. En azından bizim ilk yeni doğan dediğimiz ilk bir ay dönemi dışında. Bunlar dengeli beslenmelerini istiyoruz. Dengeli beslenmeden kastım etini de yiyecek, tavuğunu da yiyecek, balığını da yiyecek, pilavını da yiyecek, makarnasını da yiyecek, sütünü, ayranını, yoğurdunu da içecek, yeşilliğini de yiyecek, meyvesini de yiyecek. Dengeli beslenmeden bu. Sırf süt olsun diye bütün gün tatlı yememesi gerekir. Bu anlamsız. Gereksiz kilo oluyor, sonra da moralleri bozuluyor. Bunun için buna girmemek lazım. Mesela bütün gün hoşaf içiriyorlar, şekerli. Buna gerek yok. Dengeli beslenip bir meyveyi yediğin zaman zaten sağlıklı beslenmiş olur. Canı çok çekiyorsa hoşaf, süt verdiği için çok canı çeker annelerin, tatlı içebilir. Ama süt olsun diye bütün gün hoşaf içirme dönemi bitti artık. Öyle bir şey uygulamıyoruz. Dengeli beslenme uyguluyoruz. Mesela örnek bir menü söylemiştim. Örnek menü anlatayım. Sabahleyin kalktık, bir yumurtamızı yaptık veya bir yumurta, tereyağlı bir yumurta kızartması yedik. Yanına bir bardak süt koyduk, bir dilim peynir koyduk, biraz yeşillik koyduk. Çok güzel bir kahvaltı. Ara öğünde biraz ceviz, badem verdik ara öğünde. Öğlenleyin bir tavuk kızartması, balık kızartması yedi. Yanına yeşillik yedi. Biraz yoğurdunu yedi. Gayet güzel. Akşamüstü diyelim ki karnı çok acıktı. Akşamüstü bir meyve yiyebilir. Akşamleyin sebzesini yedi. Biraz yine yeşilliğini yedi. Bir dilim ekmeğini yedi. Sabah kahvaltısında da ekmeğini yiyebilir. Gece de çok acıktı. Bir kaşık, iki kaşık yoğurt yiyip yattı. Bakın ne kadar dengeli. Bütün gıdaları kullandık. Balığı kullandık, köfteyi kullandık, tavuğu kullandık, yeşilliği kullandık, meyveleri kullandık, süt ürünlerini kullandık, protein aldık, karbonhidrat aldık, yağ aldık, hepsini aldık. Kahvaltıda yeşilliklerde avokado gibi bir sürü yağ kaynakları var. Cevizde yağ kaynağı var. Zeytinyağını salatalara bol dökerek yağ kaynağı var. İşte size dengeli bir beslenme. Anneyi dengeli besledik. Şimdi çocuğu beslemeye geldik. Anneye dedik ki senin sütün olması için bir defa dedim, ben annelere hepsine söylüyorum. Ne kadar emerse süt o kadar olur. Çünkü bu göğüsten beyine süt yapımı için uyarı gidiyor. Diyor ki emdikçe, orada diyor süte ihtiyacı olan bir çocuk var, beyine sinyal. Süt hormonu yap diyor beyine. Beyin de süt hormonu yapıyor ve süt salgılanıyor. Bu sistem böyle çalışıyor. Çocuk emerken mutlaka o annenin göğsünün kahverengi kısmını komple temas etmesi lazım. Ten teması. Bu beyine süt yapımı için uyarı gönderiyor. Yani şu hareketi yapması lazım. Göğüs ucuyla değil, o kahverengi bölgeyi komple emerek süt yapımı için beyne uyarı gönderiyoruz. Annelerin çok iyi dinlenmesi lazım dedik süt yapımının olması için. Süt arttırıcı çaylar var piyasada. Onlardan içebilirler. 2-3 bardak kadar. Süt arttırıcı tabletler var. Sütleri yoksa, yeteri kadar gelmiyorsa kullanabilirler. 3 litreye yakın su içmelerini istiyoruz. Çünkü 1,5 litre kendisine lazım. Çocuk için de süt yapımı için de süt lazım. Onun için 2 ile 3 litre arasında su tüketmelerini istiyoruz. Bunlara dikkat et. Sütünüz gelecek. İlk zamanlar gelmeyebilir. Çocuğun midesinin kapasitesi küçücük. 2-3 çay kaşığı ilk başta damla damla kolostrum geliyor. Sonra o giderek artıyor. 15. güne doğru 30 mililitre, 40 mililitre, 50 mililitre geliyor. Bir anda gelmeyecek zaten. Onun için ilk başlarda 15 mililitre süt ona yetiyor o çocuğa. Zaten kilo takibi yapılıyor. Sık beslemek lazım çocukları. Ne kadar sık beslerseniz beyine o kadar çok uyarı gidiyor. Onun için gak deyince emzirin, guk deyince emzirin. Bazen diyorlar ki uyuyor, uyandıralım. Evet, uyandırın. Ama saat başı uyandırmayın. 3 saate kadar bekleyebilirsiniz. Çocuğun kan şekerleri ilk başlarda depoları bunların çok dolu değildir. Glikojen dediğimiz kan şekeri depolu. Ama zaman içinde dolarlar. Kan şekerleri çok düşmez ama yeni doğan döneminin ilk haftalarında sık emzirmek lazım. Bu 3 saati geçmemeli. 3 saatten sonra kan şekeri düşüklükleri meydana gelir. Bunun için sık beslemeleri lazım. Dediğim gibi o göğüs ucuyla emzirmemeye çalışması lazım. Bu sefer annenin göğüs ucu yara oluyor. Yani şu emzirme yok. Bu da yok. Şöyle geniş olarak
Kahverengi bölgeyi komple ağzının içine alması lazım çocuğun. Süt yapımı için uyarıyı daha çok gönderiyor ve annenin göğüs çatlağı da olmuyor. Çatlakların çoğu yanlış emzirme tekniğinden oluyor. Yani göğüs ucunu direkt sıkarak emzirme tekniğinden oluyor. Çocuğun canınızı acıtıyorsa zaten çıkartın, bir daha deneyin. Doğru emzirme pozisyonunu hastaneden çıkmadan önce mutlaka hemşire hanımlara sorun. Göstersinler. Onu bir öğrenin. Taraflı değiştirme pozisyonlarını da öğrenin. Emzirme tekniği ve doğru emzirme pozisyonundan sonra göğüs çatlağınız pek olmaz. Bunlara dikkat etmeleri lazım beslenme sırasında. Çocuğu emzirdik ama doyup doymadığını takip etmemiz lazım. Bir defa doyan çocuk memeyi kendi bırakıyor. Şimdi anneler diyor ki 1 saat emziriyorum doktor bey diyor. Kilo almamış olmasına şaşırdım diyor. Çocuk 1 saat boyunca, 1,5 saat boyunca göğüste emmez. Orada doymuyordur. Doyan çocuk göğüsü yarım saat en fazla sonra bırakıyor. 10 dakikada doyar çocuklar. 15 dakikada doyarlar normalde süt varsa. Yani bir çocuk zaten 1 saat emiyorsa bir problem vardır. Bunu özellikle vurguluyorum. Bu konuyu annelerimizin bilmesinin çok önemi var. Bu şeyle çok karşılaşıyorum çünkü. 1 saat emzirdik nasıl kilo almadı diye. Süt olmadığı için emiyor zaten 1 saat çocuk. Doyan çocuk kendini bırakıyor. Huzurlu oluyor, susuyor. Kendini rahat bırakıyor. Böyle ellerini sıkmış, gergin çocuk olmuyor bunlar. Bir defa bunlar 6-8 defa günde idrar yaparlar. Bol miktarda. Buradan takip etmek çok önemli bir kriter. İkincisi 2-3 defa da kaka yaparlar. Sulu kaka yapabilirler. Ha bu arada sulu kaka yapmalarında bir sakınca yoktur. Anne sütünün sindirimi kolay olduğu için çocuklar günde 10 kere bile kaka yaparlar. Her emdiğinde kaka yapabilirler. Bunda sorun yoktur. Bazen 2-3 günde bir de yaparlar. Bu da aslında sorun değildir. Yeter ki çok sert bir kaka yapmasın. Bir de tabii kontrole gidecek. Kilo alımıyla anlıyoruz. Haftada ne diyoruz çocukların? 150-200 gramdan aşağı kilo almasınlar diyoruz. 150-200 gram civarında kilo alsınlar diyoruz. Bunlar da bize çocuğun doyup doymadığını gösteren kriterlerdir. Bunlara dikkat etmeleri gerekir. Doyduktan sonra tabii ne yapacaksın Hakan'cığım? Bunun çocuğun gazını çıkartman lazım. Gaz çıkartması önemli. Gaz çıkartmadan yatırmamak lazım. Ama hemen de alıp pıt vurmamak lazım. Niye? Çünkü yuttuğu zaman havayı yutuyor. Gaz altta kalabiliyor. Biz gaz çıkartmaya çalıştık mı o gazın basıncıyla kusturabiliyoruz çocukları. Önce biraz alıp kucağımıza alıp çocuğu dik pozisyona getirmek lazım. Niye dike getiriyoruz işte? Bu gazla hava yer değiştirsin diye. Sıvıyla gaz yer değiştirsin diye. Bu sıvıyla gaz yer değiştirince bir 5-10 dakika şöyle bir yürümek lazım. Yürüdükçe o çocuğun sindirim sistemi rahatlatıyor. Sonra bir 10 dakika sonra elimizi şöyle biraz boşluk bırakarak sırtına böyle ufak vuruşlar yaparak gazını çıkartabiliriz. Veya beslenmeden bir yarım saat sonra saat yönünde ufak ufak masajlar yapabiliriz gazını çıkartmak için. Veya ayaklarından bisiklet hareketi yaparak bunun gazını çıkartabiliriz. Bu şekilde her beslenme sonrası gaz çıkartmak faydalıdır. Beslendikten sonra da 45 derece eğimine biraz dik yatıralım. Onlar da iyi olur. Çocuğun kusmasını engellersiniz. Tamam, çocuğumuzu doyurduk. Bundan sonraki takibinde nelere dikkat edeceğiz? Mesela aşılar. İlk bir ayda aşı olması gerekecek mi çocuğun? İlk bir ayda eve geldiğinde Hakan çocukların aşıları yok. Çünkü 1. ayında hastanede yapılıyor. Yapılmadıysa mutlaka 1. ayında ilk 1. ayın 30. günü tamamladıktan sonra doktorunuz veya sağlık hocanın aşıları yapılacak. İkinci aşısı hepatit B aşısı yaptık doğumda. İkinci hepatit B 1. ayında. 1. ayına kadar başka aşı yok. Şu andaki programımızda. Programlar bazen değişebiliyor ama şu andaki programımızda 1. ayına kadar aşısı yok. D vitamini başlaman gerekiyor. Aldığınız ürünün preparatının hazırlanışında her çocukta değişiyor. Kaç damla olacağı, kaç mililitre olacağı. O doktorunuz size söyler. O kaç damla vermen gerektiğini veya ne kadar vermen gerektiğini söyler. Ama 400 ünite, günlük 400 ünite ağızdan D vitamini damlatılacak. Artık 15. günü beklemiyoruz. Doğumdan itibaren başlanabilir D vitamini. Doğumdan itibaren D vitaminine başlıyorsun. İlk ayda olabilecek problemler neler? İlk ayda olabilecek problemler: 1. Eve geldiğinizde mutlaka çocuğun sarılığını kontrol edin. Aniden de artabilir, onu takip etmek lazım. Onun için işte kontrole gitmeniz lazım. 2. Kilo kaybı çok fazla oluyor bu çocuklarda. Kendi pratiğimde çok görüyorum. 10. günde geliyorlar, çocuk ciddi kilo kaybı yaşamış. 10 gündür kontrole gitmediniz mi? Gitmedik diyorlar. Ya hastanede randevu verilmeyi unutuyor, ya hastalarımız randevu almayı unutuyorlar. İlk 5 gün, bu 48-72. saatten sonra, ama ilk 5 gün mutlaka bir doktor kontrolünde olmalı. Çünkü kilo kaybı fazla olabiliyor. Bu kilo kaybının erken yakalanması lazım. Sarılık artabiliyor bu dönemde. Onun için mutlaka kontrollere gitmesi lazım. Bu ciddi bir şey. Onun haricinde emme sorunları olabilir. Emmeyebilir. Az önce söylediğimiz şartları yerine getirin. Ama çok uzun süre emmezse çocuk, soymanıza rağmen, beslenmenize rağmen, mutlaka doktorunuzla temasa geçin. Çocuğun hareketli olup olmadığına bakacağız. Biz çok ağlayan çocuktan, aşırı ağlayandan bahsetmiyorum. Normal şartlarda ağlayan çocuktan korkmayız. Tabii ki aşırı susturulamayan, sakinleştirilemeyen bebek de bir problemdir. O zaman da mutlaka doktorunuzla temas etmeniz lazım. Bizim için ağlamayan çocuk da çok sıkıntıdır. Hiç ağlamıyor, pasif. Kollarını kaldırıyorsun, doğru dürüst hareket etmiyor. Refleksleri dediğimiz genel hareketli canlılığı
canlılığı azalmış. Bizim bir tabirimiz vardır çocuklara muayene eden, aktif canlı deriz. Kımıldar çocuk aktiftir. Aktif olmayan pasif çocuklarda, emmeyen çocuklarda her zaman çok korkarız. Onun için mutlaka böyle durumlarda doktorunuza temas etmen lazım. Bu bir enfeksiyon göstergesi olabilir, kan şekeri düşmüş olabilir, sarılığı çok yükselmiş olabilir. Bir sürü sorunun işareti. Buna dikkat etmek lazım. Emmeyen çocuklarda, pasifse çocuk yani aktif hareket etmiyorsa ve uzun süredir emmiyorsa o bir problemdir. Ona dikkat etmek lazım. Enfeksiyonlardan mesela gözde akıntı olabiliyor. Gözyaşı kanalı tıkalı olabiliyor. Genellikle kaynatılmış, ılıtılmış suyla temizlemek lazım bol bol. Ama masajı da gözyaşı kanalı tıkalıysa doktorunuz onu anlatır size veya göz damlası verebilir. Pişikler için düzenli bakım yapmak lazım. Bazen çok ciddi pişikler olabiliyor. Normal doğumlarda çok kullanmıyoruz ama sezaryen doğumlardan sonra bu pişikleri azaltmak için probiyotik kullanılabilir. Bunu da doktorunuzla görüşürsünüz. Bunlar rutin dikkat edilmesi gereken konular. Problemi çok oluyormuş, gaz sancısı. İlk bir ayda da oluyor mu? Tabii. Özellikle gaz sancısı çocukların doymaya başladıkları 15. günden sonra ortaya çıkıyor. İlk 15 günde gaz sancısı diye getirilen çocukların çoğunda olabilir. Doğumdan itibaren gaz sıkıntısı olabilir çocuklarda. Ama çocukların çoğunda ilk 15 günde açlık ağlamaları görüyoruz biz. Ya da ortama alışamama, huzursuzluk ağlamaları. Ama 15. günden sonra karnı doymaya başlıyor. O bağırsaklar geriliyor. Bağırsaklar gerilince lokal gaz birikmeleri oluyor ve çocuklarda kolik tarzında veya gaz sancıları başlıyor. Genellikle 15. günden sonra iyi kilo alan, kilosu iyi çocuklarda şiddetli ağlamalar başladığında anlıyoruz ki bu gaz sancıları. Gaz sancıları için işte gazını çıkarmak, ortamın sıcaklığını ayarlamak, az önce bahsettiğim saat yönünde masaj yapmak, ayaklarını pedal şeklinde yapmak, karnına sıcak havlu koymak gibi uygulamalar yapıyoruz. Bunlar da çocuğun gaz sancısını azaltıyor. Gaz damlaları kullanalım mı, kullanmayalım mı? İlaç şekline ilk bir ayda girmemeye çalışıyoruz. Çok zorunlu kalmadıysak tabii onu da doktorunuz karar verecek. Bence çok güzel bir video oldu. Belki yanımızda siz olmayacaksınız ama en azından bu YouTube videosu bir kılavuz olacak. Yeni çocuk sahibi olmuş aileler için. İlk bir aylık bebek, birinci ayındaki bebek neler yapılabilir, gelişimde ne gibi farklılıklar olur? Bu aslında güzel bir soru. Çünkü neler yapılabilir kısmında yeni doğan bebekte hani anlamaz, algısı yoktur, herhangi bir şey, ekstra bir şey gerekmez gibi bir anlayış da olabiliyor bazen. Hani bizimle oyun oynamaz, anlamıyor çocuk diye. Bizim kognitif dediğimiz yani bilinç düzeyinde anlamıyorlar. Ama his dediğimiz bir düzey var. Bu çok kuvvetli bir şeydir. Onun için çocuğun nörolojik veya sağlıklı psikososyal gelişimi için mutlaka ten tene temas istiyoruz. Bu emzirme de öyle bir şey. Mesela bazen silikon göğüs ucuyla emziriyorlar. Diyoruz ki göğüs ucunu kavrasın. Silikon göğüs ucunu çok zorunlu değilseniz kullanmayın diyoruz. Burada dememizin sebebi ten tene temas ve çocuğun anne bebek bağlanması, güvenli bağlanma sağlıyoruz. Güvenli bağlanma nasıldır? Annem beni karnım acıktığında alır. Sonra bana güvenli ortam sağlar. Beni sarar, sarmalar demektir güvenlik bağlanma. Bunu da belli bir derecede yapar. Ne panik havasında yapar, sakin bir şekilde yapar demek. Onun için bir defa kesinlikle ten tene temastan sonra işte ikinci cevabım mutlaka sakin kalıyoruz. Bizim ayna nöron dediğimiz bir hipotez var. Son zamanlarda artık bu kanıtlanmış bir şey. Çocukların bakarlar size yüzünüzdeki kasların yani anksiyete dediğimiz gerginliği emerler. Buna sünger hipotezi de deniyor. Onun için rahat olun. Yani ilk annelikte lohusalık dönemi sıkıntılıdır, gergindir ama çocuğun güvenli bağlanması için mutlaka annelerin çok rahat olması lazım. Bu rahatlık içinde tabii anne dışı kişilerin ilk başta baba olmak üzere destek vermesi lazım. Bunu hep söylüyoruz. Bu destek niye anneyi rahatlatmak önemli? Siz anneyi rahatlattığınız zaman çocuğu da rahatlatmış oluyorsunuz. Biz babayı rahatlatınca çocuk rahatlamıyor. Yani buradaki derdimiz bizim anneyi rahatlatmak, babayı rahatlatmak değil. Çocuğu ayna nöronlardan rahat bir anneyle büyüyen çocuk da ileride biz anksiyeteleri daha az görüyoruz zaten. Buna dikkat etmek lazım. Ortam mesela uykuyu alıştıracağız çocuğa. İlk başta çocuklar geceleri full uyurlar zaten. Bu uykuyu alıştırmak için mutlaka karanlık ortama alıştırmamız lazım. Yani bizim gece gündüz ritmini öğretmemiz lazım. Bakın yeni doğanlar bütün gün uyurlar, gece uyanıktırlar. Çünkü geceyi gündüzü bilmiyorlar. Onun için gündüz ışıkları açacağız. Işık derken gün ışığını. Akşam oldu mu sadece loş bir lamba ve karanlık bir ortam istiyoruz. Yani o çocuk gece gündüz ritmini öğrenmesi lazım. Her zaman çok konuşalım çocuklarla. Yani çocuğun sürekli duymasını, yeni doğan döneminden itibaren. Yani bunu kalkıp da 5 yaşında çocuğumuzla sohbet etmek olarak algılamayalım. Yeni doğandan itibaren her zaman bu duyma dediğimiz duyuları beslemek. Yani insan beyni kompütür gibidir. Veri girişi ister. Bu veri girişi de duyularla yapılan işlemlerdir. Yani temas, konuşma ve duyma, görme bunları sürekli beslemek lazım. Onun için konuşalım. Anlayıp anlamamıza bakmadan kitap okuyalım, hikaye anlatalım.
anlatalım. Ama televizyon, tablet, cep telefonuna yeni doğan döneminden itibaren hiç baktırmıyoruz. Belki hani uzaktadır anneanne, babaanne. Kısa böyle telefon görüşmeleri olabilir ama onun dışında bunlara dikkat edelim. Birinci ayda kalça çıkığına da dikkat etmek gerekiyor mu? Ben bunu niye bahsetmedim Hakan? Çünkü seninle ne dedik? Çocuğu alalım dedik, hastaneden çıkartalım, taburcu edelim, evde bakımını yapalım ve birinci ayına getirelim dedik. Aslında videonun özü buydu. Şimdi bu dönemde kalça çıkıklığı ultrasonu bu dönemde yok bu. Onun için ben bahsetmedim ama sen sormuşken cevaplandırayım. Kalça ultrasonu bebeklerde rutin olarak yapıyoruz. Çünkü muayene sırasında kalça çıkıklığı anlaşılmayabiliyor %50'sinde. En uzman, en tecrübeli doktorun elinde bile anlaşılmaz. Bunun için birinci ayı bittikten sonra ya 1 aylık veya 2 aylık dönemde kalça ultrasonu yapıyoruz. Birinci ayında da yapılabilir veya 1 ayla 2 ay arasında herhangi bir dönemde de yapılabilir. Ama ikinci ayı çok geçsin istemiyoruz. Özellikle 3. ayı hiç geçirmek istemiyoruz. Kalça kemikleştiği zaman o kıkırdak yapı göremiyoruz iyi. Ondan dolayı ilk 2 ayda yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hocam son sorum. Bu yeni doğan hep evde hiç dışarı çıkmayacak mı? Yeni doğan bağışıklık sistemi tam gelişmiş bir organizma değildir. Yani onun için bu çocuklarımızın daha bağışıklık sistemi düşüktür. Yeni doğanların bilinen bir şey bu. Onun için biz bunları çok fazla bir defa kalabalık yere kesinlikle sokmak istemiyoruz. Öyle çocuk görmedir, yarı kırk mevlitidir öyle şeyleri aslında çok istemiyoruz. Veya çocuğun bulunmadığı ortamda yapılabilir bunlar. Adetlerimiz güzeldir, yapılsın ama çocuğun bulunmadığı ortamlarda. Efendim çocuk görmeye geldiğinde herkesin eline kucağına yeni doğanı veriyoruz. Çok güzel adetler bunlar. İnsanlarda sosyal ilişkileri arttırıyor, iletişimi arttırıyor ama özellikle kış aylarında bu büyük risk. Çocukların enfeksiyon kaynağı açısından bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar aslında çok sevdiğimiz şeyler değil. Şimdi bu durumda dışarı çıkarmaya da geleceğim. Evet dışarı çıkartılabilir yeni doğan ama çok sık değil. Yeni doğanın dışarı çok sık çıkmasını istemiyoruz. Genellikle evde kalmasını istiyoruz. Annenin çok canı sıkıldı. Uygun giydirildi. Bir kapı önüne 5-10 dakika tek başına anne bir 10 dakika bahçede hava alıp geri gelebilir. 15-25 derece civarında bir hava olduğu zaman. Tabii soğuk havalarda, rüzgarlı havalarda hiç istemiyoruz bunu. Onun için yeni doğan genellikle vaktinin çoğunu evde geçirir. Hastane kontrollerine, doktor kontrollerine giderken o sırada çıkıyor olacak zaten. Kalabalık ortama veya başka bir ev ziyaretine yeni doğan döneminde çok iyi bakmıyoruz. Bunlar da enfeksiyon riski açısından. Biliyorsunuz yeni doğanın en ufak bir ateşinde bile mesela 38,5 derece ateş oldu. Al ateş düşürücü ver aşağı yapmıyoruz. Hastaneye yatırıyoruz. Risk faktörü olduğu için bu risklerden kaçınmak lazım. Yani yeni doğan ateşi çıkarsa ateş düşürücü verip böyle tamam geçerdir uygulamamız yok. Yeni doğanın bağışıklığı zayıf olduğu için hemen derhal tüm tahlilleri yapılarak hastaneye yatırıyoruz. Onun için çok kalabalık yerlere sokmuyoruz. Peki ne zaman yavaş yavaş dışarı çıkartabiliriz? Birinci ayını doldurması lazım. Birinci ayını doldurduktan sonra yavaş yavaş özellikle ikinci ayından sonra düzenli dışarı alıştıra önce 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika diye böyle ikinci ayından sonra daha çok dışarı çıkartıyoruz. O zaman bu sonraki videonun konusu diyebilir miyiz? Tabii. Şimdi çok güzel oldu bu 1 aylık süreçte yanımızda oldunuz. Tabii eksiklerimiz olabilir. Olabildiğince kendi pratiğimizden ve teorik bilgilerden de oluşan bir toparlama yapmaya çalıştım. Hani yıllardır da bu işi yapıyoruz. Hani annelerinize poliklinikte anlattığımız bilgileri derli toplu anlatmaya çalıştım. Yine bir eksik kaldıysa sonraki videolarda tamamlarız. Ya da yorumlara yazabilir. Evet yorumlara yazılabilir. Yorumlarda tamamlarız. Çok teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim. Herkesin bebeği sağlıklı, mutlu büyüsün istiyoruz.